Şimdiye kadar böyle çılgın bir ev partisi hiç yaşanmamıştı. İnsanlar eğlenmek ve bira içmek için geldiler. Ama evin sakladığı korkunç sırları bilmiyorlardı. Bugün 2011 yazında Tyler Hadley'nin inanılmaz ev partisini inceliyoruz. Bu dava karmaşık ve sindirilmesi zor. Tyler'ın işlediği suçların acımasızlığı ve kalpsizliği göz önüne alındığında onu bir canavar olarak görmemek çok zor. Güney Florida'nın Atlantik kıyısında, Orlando'nun yaklaşık 240 kilometre güneydoğusunda ve Miami'nin 200 kilometre kuzeyinde yer alan Port St. Lucie huzurlu bir şehirdir. 1980'de sadece 15 bin olan nüfusu 2019'a gelindiğinde 201 bine çıkarak 10 kat artmıştır. Şehrin erken yerleşimcilerinden biri de Blake Hadley ve eşi Mary Jo'dur. 1983'te Fort Lauderdale'den Port St. Lucie'ye Blake'in emekli olan ebeveynlerine daha yakın olmak için taşındılar. Blake, onları daha sık ziyaret etmek istiyordu çünkü emeklilik dönemlerini yakınlardaki bir bölgede geçiriyorlardı. Çevrelerinde nazik ve kibar bir çift olarak bilinen Blake, St. Lucie Atom Enerjisi Tesisinde teknik uzman olarak çalışırken Mary Jo kariyerini bir ilkokulda öğretmen olarak sürdürdü. Mary Jo, her zaman yardıma hazır ve herkesin yanında duran, sarsılmaz bağlılığa sahip biri olarak tanımlanıyordu. 1987'de evliliklerinin 4. yılında Blake ve Mary Jo Hadley ilk çocukları Ryan'ı karşıladılar. 6 yıl sonra ikinci oğulları Tyler doğdu. Hadley ailesi parlak bir geleceği olan mükemmel bir aile gibi görünüyordu. Ryan ve Tyler mutlu bir ortamda büyüdüler. Ryan'ın çocukluğu bu şekilde neşeyle devam etti. Ancak Tyler'ın yolculuğu farklı bir yöne evrildi. Mary Jo, ergenlikten yetişkinliğe kadar kronik hafif depresyonla mücadele etti ve endişe verici bir şekilde Tyler henüz 6 yaşındayken benzer semptomlar göstermeye başladı. Oğlunun sağlığı konusunda kaygılanan Mary, birkaç yıl sonra onu psikiyatriye yönlendirdi. Ancak bu adım durumu düzeltmedi. Alışılmadık bir karar olarak Tyler'a 10 yaşında Lexapro ve diğer antidepresanlar reçet edildi. Bu, onun erken yaşamındaki zorlu bir dönüm noktasıydı. Tyler, genç yaşta tıbbi müdahalelere alışkındı. Prematüre doğmuş ve hayatının ilk ayını bir inkübatörde geçirmişti. Bu erken mücadele annesi Mary'i derinden etkiledi ve Tyler her zorlukla karşılaştığında olağanüstü koruyucu bir tutum sergilemesine yol açtı. Aşırı koruyuculuk ve Tyler'ın erken yaşta depresyon belirtileri göstermesi tedavilerinin artmasına neden oldu. 15 yaşında Tyler'a dikkat eksikliği belirtileri için Adderall, depresyon için Prozac ve tiroid rahatsızlığı için ilaçlar reçete edildi. Bu durum onun genç yaşında karmaşık bir dönemin başlangıcı oldu. Erken yaşta yaşadığı zorluklara rağmen Tyler ergenlik dönemine kadar ilerledi. Ancak 16 yaşına geldiğinde depresyonla mücadelesi devam ediyordu. Bu durum bulimia ve düşük öz saygı ile daha da karmaşık hale geliyordu. Alışılmadık bir çözüm arayışıyla Mary, Tyler'ın boyu ve görünümü nedeniyle okulda alay edilmesinden endişe ederek onu büyüme hormonu enjeksiyonlarına başlaması için ikna etti. Tüm bu çabalara rağmen Tyler komşuları tarafından mutlu ve terbiyeli bir genç olarak görülüyordu. Kaykay yapmayı, bisiklete binmeyi, babasıyla beyzbol oynamayı ve sokakta futbol oynamayı seviyordu. Ayrıca ebeveynleriyle güçlü bir bağı vardı. Sık sık babasının eve dönüşünü gece geç saatlere kadar bekler, bahçedeki basketbol potasında birlikte oynarlardı. Hadley ailesinin arka bahçesindeki havuzda oynarken çıkardıkları neşeli sesler komşuları tarafından duyulabiliyordu. Ancak Tyler liseye başladığında önemli bir değişim geçirdi. Önceden sessiz ve içine kapanık olan kişiliği tamamen değişti. Tahmin edilemez, eksantrik ve giderek daha sorunlu biri haline geldi. Dikkat çekmek için rahatsız edici davranışlar sergilemeye başladı. 2010 yazında Tyler'ın davranışları daha da ciddi bir hal aldı. O yaz arkadaşlarıyla birlikte terk edilmiş bir araba bulup aracı North Fork River'daki bir açıklığa sürüklediler. Orada araca benzin döküp ateşe verdiler. Bu da Tyler'ın daha karanlık bir yola girdiğinin işaretiydi. Tüm koruma alanının yanmasını önlemek için itfaiye çağrılmak zorunda kaldı. Ancak olayın ardından sadece bir uyarı aldılar. Mary için bu olay, oğlunu kaybetme riskiyle yüzleştiği bir uyanış anıydı. Tyler'ın zihinsel sağlığı devam eden bir endişe kaynağıydı ve bu durum ona hidroksizin adlı anksiyete ilacı ile gençlerde artan intihar riskiyle bilinen citalopram adlı antidepresanın reçete edilmesine yol açtı. Tıbbi tedavilere rağmen Tyler'ın davranışları giderek karanlıklaştı.
Alkol kullanımına ağır şekilde yöneldi ve uyuşturucu kullanımı da arttı. Sık sık esrar ve ilaç tüketiyor, hatta ekstazi gibi ağır maddeler deniyordu. 2011 Nisan'ında Tyler 17 yaşına girdi. Abisi Ryan üniversitede olduğu için Hadley evi alışılmadık derecede sessizdi ve Tyler bambaşka bir gerçeklikle karşı karşıya kaldı. Bir arkadaşıyla kavga etti ve ağır yaralama suçlamasıyla tutuklandı. Daha önce işlediği hırsızlık suçları da göz önüne alındığında St. Lucie County cezaevinde 1 hafta hapis yattı ve ardından 2 hafta ev hapsine mahkum edildi. Mary, Tyler'ın telefonuna el koydu ve bu durum aralarındaki gerilimi daha da artırdı. Zamanla Tyler annesine karşı derin bir öfke beslemeye başladı. Tartışmalar her zaman yaşanıyordu ancak bu kez durum farklıydı. Tyler, çevresindeki herkese karşı düşmanlık besliyor, özellikle son kavgası ve telefonuna el konulmasından sonra kötü niyetli duyguları alarm verici şekilde artıyordu. Tyler'ın durumu gözle görülür biçimde kötüleşiyordu. Sonunda 16 Temmuz 2011 geldi. Sıcaklığın 28 derece olduğu, gökyüzünün açık ve güneşli güzel bir cumartesi günüydü. Saat 11:15'te Tyler Facebook duvarına evinde bir parti vereceğini ima eden belirsiz bir paylaşım yaptı. Bu mesaj arkadaşlarını pek ikna etmemiş olabilir. Ancak saat 20:15'te daha net bir şekilde "Evimde parti var, bana ulaşın" paylaşımında bulundu. Tyler okulunda popüler ya da tanınmış biri değildi. Ancak bu parti herkese açık bir davet niteliğindeydi ve büyük bir topluluğun toplanabileceğini gösteriyordu. Ebeveynleri Mary ve Blake'in şehir dışında oldukları söylendi. Ancak tam olarak nerede oldukları ya da ne kadar uzak oldukları pek bilinmiyordu. Tyler, hafta boyunca bir ev partisi düzenlemeyi planladığını söylemişti. Fakat arkadaşları buna şüpheyle yaklaşıyordu. Daha önce hiç böyle bir etkinlik düzenlenmemişti ve genellikle ebeveynler bu fikre karşı çıkardı. Ancak bu kez şehir dışındaydılar ve bu, onların bilmediği bir hikayeydi. Partiyi cazip kılan bir diğer faktör, Port St. Lucie'de sıcak bir yaz akşamı olması ve şehirde başka bir etkinlik olmamasıydı. Şehir genellikle akşamları sessizdi, plaja erişim zordu, canlı bir merkez ya da gençlerin toplanabileceği yerler yoktu. Bu ortam, bir ev partisini yerel gençler için daha da çekici bir hale getirdi. O akşam parklar kapalıydı ve bu yüzden Tyler'ın evindeki parti 60'tan fazla katılımcıyı çekti. Ancak çoğu katılımcı Tyler'ı tanımıyordu. Bu tanışıklık eksikliği evde dikkatsiz ve umursamaz bir tutuma neden oldu. Ev kısa sürede kaosa sürüklendi. Kanepeler ve diğer mobilyalar parçalandı. Yemek masasının üzerinde beer pong oynandı ve misafirler atıştırmalık bulmak için dolapları karıştırdı. Ön bahçede gruplar toplandı. Boş bira kutuları çimenlere savruldu. İçeride şişeler duvarlara ve yerlere fırlatılıyor, camlar kırılıyor, sigara izmaritleri halı ve tezgahların üzerinde sönüyordu. Parti hızla yıkıcı bir hale dönüştü. Aileye ait bilgisayar da bu kaostan nasibini aldı. Klavyesi kurumuş kahverengi bir sıvıyla kaplanmıştı ve kimse bunu fark etmemişti. Kargaşa sürerken bazı misafirler Tyler'a ebeveynlerinin nerede olduğunu sordu. Verdiği cevaplar her seferinde farklıydı. Saat gece 1 civarında Tyler en yakın arkadaşı Michael'ı özel bir konuşma için kenara çekti. 3 yaşlarından beri arkadaşlardı. Bloğun sonunda bulunan dur işareti önünde durdular ve Tyler şok edici bir itirafta bulundu. "Ebeveynlerimi öldürdüm." Michael başta bunu şaka olarak algıladı ve ciddiye almadı. Ancak Tyler ısrarla "Michael, ciddi konuşuyorum, yakından bakarsan işaretleri göreceksin," dedi. He told me if I look good enough I can see signs. I looked on the floor, I could see signs of blood, and that's when I went around back and looked in his parents' bedroom. After you saw this scene, what did you do? I was in shock. I was sitting down. I didn't know what to do. Was he worried about what to do with the bodies or anything like that? Or you just- No. Did he act like he was concerned about getting in trouble? No. Well, he was going to commit suicide once he got caught, but that failed. Was he on any sort of drugs or anything? He was on ecstasy. I think he just threw a party because he knew he was going away and he wanted to see his friends one last time. I feel like this kid that I've known all my life, I don't know him. Tyler,
garaj yolunu işaret etti ve Michael, Tyler'ın ebeveynlerine ait iki arabanın hala park halinde olduğunu fark etti. Bu, ebeveynlerinin evde olduğunu ve uzaklaşmadıklarını belirten ince ama önemli bir işaretti. Tyler daha sonra Michael'ı garaja götürdü ve içeri bakmasını söyledi. Michael içeri girdiğinde ışığı yaktı ve kanlı bir ayak iziyle bir kapının altından sızan kanla karşılaştı. Tyler, Michael'ı ana yatak odasına götürdü. Burada kanla ıslanan havluların etrafa saçıldığı dağınık bir ortam vardı. Tyler, o gece yaşananları ayrıntılı olarak anlattı. Ebeveynlerin telefonlarını saklayarak iletişim kurmalarını engellediğini, ekstazi aldığını ve annesine uykusunda bir çekiçle saldırdığını söyledi. Tyler, babasının saldırı sırasında uyandığını ve bu durumun şiddetli bir çatışmaya yol açtığını açıkladı. Saldırının ardından Tyler her iki cesedi ana yatak odasına sürüklemiş, üzerlerini kapamış ve suç mahallini temizlemeye çalışmıştı. Ancak tüm izleri, klavyedeki kan dahil temizlemeyi başaramamıştı. Michael'la yaptığı konuşmanın ardından Tyler'ın tutumu değişti. Parti yapmaya devam etti ve etkinlik sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Polis, sabah 5 civarında olay yerine geldiğinde Tyler'ı uyumsuz ve uyuşturucu etkisi altında buldu. Michael'ın Tyler'ın itirafını ve ona gösterdiği kanıtları gizlice paylaştığı ipucu sayesinde polis yönlendirildi. Polis, Tyler'ın ebeveynlerinin vücutlarını tarif edildiği şekilde buldu. Blake ve Mary Hadley korkunç bir durumda bulundu. Başları havlularla örtülmüş, kanlı havlular yerde dağınık bir şekilde duruyordu. Ayrıca Tyler'ın reçeteli ilaç şişeleri de olay yerinde bulundu ve bu onun hikayesini doğruladı. Hadley ailesinin trajik kaderi kamuoyuna yayıldı. Yerel toplumu ve medyayı şoke etti. Soruşturma, Tyler Hadley'nin zihinsel sağlığı ve ilaç tedavi düzeni hakkında karmaşık bir tablo ortaya koydu. Küçük yaşlardan itibaren çeşitli psikiyatrik ilaçlar reçete edilen Tyler'ın cinayetlerden önceki aylarda zihinsel sağlığı önemli ölçüde kötüleşmişti. Tyler Hadley, ebeveynlerinin cinayetleriyle suçlandı ve tutuklandı. Duruşmasında suçlu bulundu ve şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetler sırasında yaşını göz önünde bulundurarak idam cezası bir seçenek olarak değerlendirilmedi. I still don't understand myself and the reasons for my atrocious actions. I really don't know. Contrary to what anyone else may tell you, I'm telling you the truth. For me to try and explain would be like making excuses, and there is no excuse. I'm sorry to my brother, my grandparents, the rest of my family, and my parents' friends. I'm sorry that I took them away from you. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.